Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve pratik bir tarifim var. Sabah kahvaltılarında, akşam çaylarında yiyebileceğiniz, börek diyebileceğiniz, çörek diyebileceğiniz ama bence tuzlu bir kek. İçinde hem ıspanak var hem havuç. Aynı zamanda çok besleyici, çok sağlıklı. Sevdiklerinizi ve çocuklarınızı şımartıp övgüleri kapabileceğiniz bir tarif yine bu. Ama önce tarifimize geçmeden sevgili Hristiyan izleyicilerimin Noel'ini kutluyorum. Buradan herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hadi buyurun tarife geçelim. Evet, 2 tatlı kaşığı şekerimi kasemin içerisine alıyorum. 1,5 çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. 3 tane yumurtam var ama yumurtamın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Dolayısıyla 2 tam yumurta ve 1 beyazı. Şimdi bu kıvama getiriyorum. Yumurtamı, şekerimi ve tuzumu güzelce karıştırdım, çırptım. Şimdi yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozu ilave etmemin sebebi daha yumuşak dokulu, daha kabarık ekmek gibi bir hamur elde etmek istemem. 1 su bardağı kadar ılık sütüm var. Mutlaka sütün ılık olması gerekli ki instant maya kullanıyoruz. Aktive olabilsin. Bunun için ılıttığınız süte parmağınızı, küçük parmağınızı biraz batırmanız, yanmayacak derecede ısıyı hissetmeniz gerekiyor. İyice karıştırıyorum şimdi. Instant mayamı içinde erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağım var. İsterseniz zeytinyağı, ister ayçiçek yağı, isterseniz de susam yağı kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı bu. Bütün karışımı güzelce karıştırdım. Şimdi unumu ilave edeceğim. Her zaman söylemekten hiç bıkmadan söyleyeceğim çünkü hamur işlerinde bu çok önemli. Unumuzu mutlaka kontrollü olarak ilave etmeliyiz. Hiçbir tarifte verilen un tam doğru kıvam değildir. Çünkü markasına göre, hasatına göre su alma, toplama ölçüsü farklıdır unların. O yüzden yine kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Burada toplamda 3 su bardağı kadar unum var. Bardak ölçümde 200 mililitre. Fakat önemli olan kıvamı yakalayabilmek. Kıvamımız da nedir? Boza kıvamında akışkan ama yoğun bir hamur elde etmek. Şimdi güzelce çırpıyorum ki hamurumuz topaklanmasın. Kek hamuruna yakın bir hamur yapacağız. Boza gibi, dediğim gibi. Şimdi ben spatulamı alıp spatulamla karıştıracağım. Daha iyi anlayacağım o zaman kıvamını. Şimdi fazla topaklanmasın ve kolay karıştırayım diye çırpıcımla yaptım ama şimdiden sonrasını spatula ile yapmakta fayda var. Evet, çok güzel kıvamlandı. Gördüğünüz gibi toparlandı hamurum. Böyle boza kıvamında akışkan ama yarı akışkan bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumun üzerini kapatıp bir 15 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Çünkü instant maya kullandık. Evimin sıcaklığı bayağı yüksek. Eğer eviniz kaloriferli ise kaloriferinin yakın bir yanına, değilse de 30-40 derecede çalıştırdığınız fırının içinde bir 15 dakika bekletmek yeterli. ...100 gram kadar bir demet ıspanağım var. Ispanaklarımı çok güzel 4 su yıkadım. 5. suda da sirkeli suda beklettim. Çok iyi duruladım ve kuruttum sonra da. İçinde biliyorsunuz ıspanak sünger gibi çok su barındırır. İçinde su var. Bir de yıkadığımız suyun kalsın istemiyorum. Güzelce kuruttum. Şimdi bunları çok ufak olmayan
orta büyüklükte bir şekilde diliyorum. Gördüğünüz gibi ıspanaklarım hazır. Bunları kasemin içerisine alıyorum. Üzerine de havucumu koyacağım. Rendemin iri tarafıyla havucumu rendeliyorum. Ispanağa havuç gerçekten çok yakışıyor ve ikisi bir vitamin deposu oluyor. Mutlaka siz de bu tarifi deneyin arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı. Çocuklarınızın büyümesine katkıda bulunuyor. Yaşlılarınıza demir, A vitamini, C vitamini takviyesinde bulunuyor. Çok sağlıklı, güzel bir tarif arkadaşlar. Evet, hamurumuz güzelce mayalandı. Bir 20 dakika kadar beklettim. Şimdi hamuruma bu hazırladığımız havuç ıspanak karışımını ilave ediyorum. Gerçekten dediğim gibi çok çok besleyici, sağlıklı, güzel bir çörek bu. Mutlaka bunu yapın arkadaşlar. Sık sık haftada birkaç kere yapmakta fayda var. Ispanak mevsiminde ıspanakla yapabilirsiniz. Karnabaharla yapabilirsiniz. Birçok sebzeyle bu çöreği yapabilirsiniz. Çok da güzel görüntülü, leziz bir şey oluyor. İyice karıştırıyorum. Şimdi benim bir avuç yaklaşık 15-16 tane kadar siyah zeytinim vardı. Çekirdeklerini çıkarttım. Bunları ufalttım. Kendi zevkinize göre 2-3'e bölebilirsiniz. Zeytini de ilave ediyorum. Çünkü zeytin de çok güzel bir lezzet katıyor. 100 gram kadar lor peynirim var. Siz arzu ederseniz eğer feta peyniri, beyaz peynir ya da kaşar peynir istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Mozzarella bile konabilir. O zaman biraz daha fazla süner. İyice karıştırıyorum. Peynirsiz tabii ki olmaz. Peynirle çok lezzetli. Bu arada beni bu dakikaya kadar seyreden bütün izleyicilerime teşekkür ediyorum. Canı gönülden bana destek oldukları için. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen onlar da kanalıma abone olur. Video bildirim zilini açar ve videomu beğenirse gerçekten çok sevinirim. Bizim tek motivasyon kaynağımız sizin videolarımızı beğenmesi, kanalımıza abone olması ve bildirim zilini açması gerçekten. Çok emek veriyoruz sizler için. Araştırıyorum, yoğun düşüncelerle çalışıyorum. Size en güzel, en iyi nasıl faydalı olabilirim, güzel tarifler verebilirim. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Ufak da olsa bir yorum atarsanız tariflerimi beğeniyor musunuz, uyguluyor musunuz? Gerçekten çok sevinirim. Şimdi gayet güzel bir şekilde hamurum oluştu. Bir 10 dakika daha bu hamuru bu şekilde dinlendireceğim. Fırına dayanıklı borcam bir tepsimi seçtim. İçini güzelce yağladım fırçayla. Biraz da un serptim çünkü yapışma yapsın istemiyorum. Un serptiğiniz zaman çok emin olmadığınız tencerelere pişireceksiniz. Biraz un serperseniz eğer hiçbir şekilde yapışma yapmaz. Çok daha kolay çıkar arkadaşlar. Bütün hamurumuzu üzerine şimdi boca ediyorum. Hamurumu bütün tepsime eşit bir şekilde dağıttım. Çok güzel görünüyor, görüyorsunuz, rengi de harika. Bu arada fırınımı da 170 dereceye önceden alt üst olarak ayarladım. Evet sevgili izleyiciler, çok güzel bir şekilde kabardı, pişti hamurumuz. Tuzlu kekimiz, çöreğimiz hazır. Dokusunu da şöyle size göstermek istiyorum. Nefis, sebzeli, peynirli, zeytinli, harika bir çörek arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evlerinizde siz de denersiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.